Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde sadece Quentin Tarantino'ya ait olan filmlere bakacağız. Ve bu filmlerin gerçekten hepsi birbirinden efsane. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Django. Quentin Tarantino'nun imzasını taşıyan Django, sinema severlere yalnızca bir intikam hikayesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda özgürlük ve insanlık onuru üzerine unutulmaz bir ders verir. Film, Amerikan tarihinin karanlık dönemlerinden biri olan kölelik sistemine çarpıcı bir bakış açısı getiriyor. Django'nun özgürlük arayışı, adaleti sağlama çabasıyla birleşirken, Tarantino'nun alışılmışın dışında diyalogları ve mizah anlayışı bu hikayeyi daha da etkileyici kılıyor. Muhteşem oyunculuk performanslarıyla göz dolduran film, baştan sona kadar heyecanı diri tutmayı başarıyor. Özellikle Christoph Waltz'un unutulmaz performansı, Jamie Foxx'un cool karakteri ve Leonardo DiCaprio'nun nefes kesici kötü karakteri, hikayeyi çok daha derin bir seviyeye taşıyor. Kan, adalet, aşk ve fedakarlık gibi temalar, Tarantino'nun kendine özgü anlatımıyla bir araya geldiğinde ortaya tam bir sinema şöleni çıkıyor. Django sadece bir film değil, aynı zamanda bir başkaldırı hikayesi. İzlerken her anında sizi hem eğlendirecek hem de düşündürecek bir film. Diğer filmimiz The Hateful Eight. Türkçe'de Nefret Dolu ya da Nefret Sekizlisi olarak karşımıza çıkıyor. Yine Quentin Tarantino'nun imzasını taşıyan The Hateful Eight, bir mekanda geçen gerilim dolu bir hikaye ile izleyiciyi adeta bir satranç tahtasına davet ediyor. Film, Amerikan İç Savaşı sonrasında karlarla kaplı bir Wyoming kasabasında bir grup yabancının bir araya geldiği izole bir mekanda geçiyor. Karakterlerin birbirlerine karşı besledikleri şüphe, gerilim dolu atmosferi daha da körüklüyor. Film, Tarantino'nun klasikleşmiş diyalog zenginliği ve karakter derinliğiyle güçlendirilmiş. Her karakterin kendi geçmişi ve gizemleri hikayeye sürekli bir tansiyon katıyor. Yavaş yavaş ortaya çıkan sırlar ve çarpıcı olay örgüsü seyirciyi diken üstünde tutarken bir yandan da Tarantino'nun sinemaya özgü şiddet ve mizahıyla harmanlanıyor. Yalnızca bir gerilim filmi değil, aynı zamanda insan doğasına ve toplumun adalet anlayışına dair keskin bir eleştiri sunan The Hateful Eight, sürükleyici bir deneyim arayanlar için birebir. Tarantino'nun gözünden Amerikan tarihinin karanlık bir kesitine bakmaya hazır olun. Diğer filmimiz Bir Zamanlar Hollywood'da. Orijinal ismiyle Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino'nun yine diğer mükemmel filmi olan Bir Zamanlar Hollywood'da, 1960'ların sonlarında geçen nostaljik bir hikaye sunuyor. Film, eski bir televizyon yıldızı olan Rick Dalton, Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakter bu, ve onun dublörü Cliff Booth, bu da Brad Pitt'in canlandırdığı karakter, Hollywood'un değişen dünyasındaki yerlerini bulmaya çalışmasını konu alıyor. Film, Tarantino'nun imzası haline gelmiş diyaloglar, mükemmel oyuncu kadrosu ve dönemi yansıtan detaylarla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun performansları, filmin duygusal derinliğini ve mizahını kusursuz bir şekilde dengeliyor. Ayrıca film, Sharon Tate'in trajik hikayesini de bir arka plan olarak işleyerek izleyiciye farklı bir perspektif sunuyor. Bu film sadece bir hikaye değil, aynı zamanda Hollywood'un altın çağının bir kutlamasını yansıtıyor. Tarantino'nun ince zekası ve detaylara verdiği önemle film, izleyiciye keyifli, komik ve yer yer hüzünlü bir deneyim yaşatıyor. Diğer filmimiz Soysuzlar Çetesi. Quentin Tarantino'nun imza niteliğindeki tarzıyla sinema dünyasına kazandırdığı bu film, hem tarihi bir yeniden yazım hem de sinemaya bir saygı duruşu niteliğinde gerçekten. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen hikaye, Nazi işgali altındaki Fransa'da bir direniş grubunun ve onların kanlı planlarının etrafında şekilleniyor. Ancak Tarantino'nun dehası, bu klasik savaş hikayesini tahmin edilemez bir kara mizah, zekice diyaloglar ve unutulmaz karakterlerle bezemesinde yatıyor. Filmde Christoph Waltz'un canlandırdığı Hans Landa karakteri,
tarihin en çarpıcı ve tehditkar kötü adamlarından biri olarak hafızalara kazınıyor. Onun zekası ve manipülatif doğası sahnelerdeki gerilimi tırmandırıyor. Aynı şekilde Brad Pitt'in liderliğindeki Bastards grubunun intikam odaklı tavırları filme farklı bir enerji katıyor. Tarantino bu filmde yalnızca hikaye anlatıcılığıyla değil, sinematografi ve müzik seçimleriyle de büyülüyor. Filmdeki her bir sahne görsel bir şölen niteliğinde ve müzikler sahnelerin duygusunu tam anlamıyla güçlendiriyor. Bununla birlikte Soysuzlar Çetesi'ne yalnızca bir savaş filmi diyemeyiz. Sinemanın gücünü ve etkisini, özellikle de propagandayı ele alan bir metin olarak da okunabilir. Tarantino'nun tipik tarzı olan şiddet unsurları ve gerilim, mizahi dokunuşlarla dengelenerek izleyiciyi resmen koltuğa çakılı bırakıyor. Eğer şaşırtıcı ve etkileyici bir hikaye arıyorsanız, Soysuzlar Çetesi mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. Diğer filmimiz Rezervuar Köpekleri. Quentin Tarantino'nun sinema dünyasına bir patlama etkisiyle giriş yaptığı Rezervuar Köpekleri, suç ve gerilim türünü tamamen ters yüz eden bir başyapıt. Film, bir mücevher soygununun öncesini ve sonrasını ele alırken, klasik suç filmlerinden alışık olduğumuz aksiyon sahneleri yerine, karakterlerin arasındaki psikolojik gerilime ve diyaloglara odaklanıyor. Hikaye, başarısızlıkla sonuçlanan bir soygunun ardından, suçluların saklandığı bir depoda gelişen olayları konu alıyor. Ancak bu basit görünen olay örgüsü, Tarantino'nun yine kurgusal zekası ve zaman atlamaları sayesinde karmaşık, sürükleyici ve son derece etkileyici bir hale bürünüyor. Her biri farklı renk kod adlarına sahip karakterler, Bay Beyaz, Bay Turuncu, Bay Pembe gibi, hem sırları hem de çıkar çatışmalarıyla ortamı sürekli olarak bir patlama noktasına getiriyor. Filmdeki diyaloglar, Tarantino'nun yine güçlü mizah ve gerilim dengesiyle dikkat çekiyor. Açılıştaki Like a Virgin tartışması gibi absürt ama zeka dolu sahnelerden, ihanet ve paranoya dolu yüzleşmelere kadar her an, izleyiciyi derin bir atmosfere çekiyor. Ayrıca 1970'ler müzikleriyle süslenmiş harika bir soundtrack, filmin stilini tamamlıyor. Özellikle Stuck in the Middle with You şarkısıyla eşlik eden unutulmaz işkence sahnesi, sinema tarihine kazınmış bir sekans olarak öne çıkıyor. Tarantino'nun minimal bütçeyle büyük bir etki yaratmayı başardığı bu film, karakter odaklı anlatımı ve özgün kurgusuyla suç türünün sınırlarını zorlamış bir klasik. Eğer zekice yazılmış bir hikaye, güçlü oyunculuklar ve yoğun bir gerilim arıyorsanız, Rezervuar Köpekleri tam da size göre. Başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.